Merhabalar, ben Doktor Halil Doğruer. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size ortopedi ve travmatolojideki önemli ameliyatlardan olan total disk protezinde kullanılan ortonom total disk protezi setinin, enstrüman setinin tanıtımını ve pratik kullanımı ile ilgili önemli ve pratik bilgilerle setin tanıtımını yapmaya çalışacağız. Önce seti tanımakla başlayalım. Setimiz 3 tepsiden oluşuyor. Oldukça basite indirilmiş, pratik kullanımı olan bir set. Her tepsi bir bölgenin uygulaması için tasarlanmış. Tepsi 1 diye adlandırdığımız tepsi femoral kesileri yapar. Tepsi 2 tibia kesilerini yapar. Tepsi 3'te de eğer biz bağ kesen bir femur protezi seçeceksek femur kesme aparatları ve denemeler bulunur. Bu şekilde pratik ve sayıca çok azaltılmış bir setle total disk protezi yapmak oldukça kolay. Şimdi femoral kesi seti tanıtımını yapalım. Önce femoral setle birçok arkadaşımız tibiadan başlar, birçok arkadaşımız femurdan başlar ama isteyen istediği yerden başlayabilir. Biz femurla başlayacağız. Birçok insan femurdan başladığı için. Femoral kesi bu set ile 4 aşamada gerçekleşiyor. Şimdi bu 4 aşamada gerçekleşirken kullanacağımız malzemeleri ayıralım dedim. Pratik kullanımını öğrenmek açısından. Önce distal kesimiz bizim için önemli. Distal kesi yapabileceğimiz aparatlarımız var. Distal kesi aparatlarını yapacağımız malzemeleri ben ayırıyorum şu anda. Bir de drillimiz olacak. Evet. Şimdi birinci aşama distal femur kesisini ayarladığımız aparatlar. İkinci aşama bizim femurun boyunu ve size'ını ayarladığımız aşama. Onunla ilgili aparatları göstereyim. Burada sağ sol pin seçeneklerimizi ayarladığımız malzemeler. İkinci aşama bu. Üçüncü aşamada da biz tabii ikinci aşamada bunları seçtikten sonra üçüncü aşamada blokları seçip kesimizi yapıyoruz. Esasında ikinci ve üçüncü aşama birbirine birleşik bir durum. Bütün blokları da çıkartıyorum böyle. 5 tane blok olduğunu görünüz diye. Dördüncü aşamada da femurun üçüncü yani deneme tepsisindeki interkondüler notch dediğimiz notch kesisini yaptığımız aparatımız var. Şimdi ilk aşamada biz önce ne yapıyoruz? Femurun distal katını ayarlıyoruz. Femurun distal katını ayarlamak için femurun intramedüller kanalına dirille bir kanal içi delik açıyoruz. Kanal içi delik açıldıktan sonra femurda hastanın bacak boyuna göre bu aparatlar 3 parça, uzunluklarına göre değişiyor. Bu aparatla distal kesi aparatını vida ile birleştiriyoruz. Arkasından üstünden distal kesiyi yapan sistemle de birleştirdikten sonra intramedüller kanala bu sistemi yerleştiriyoruz. Bu sistemi yerleştirdikten sonra sistemimizi yani burada tabi sağ veya solda şuradaki varus ya da bakın buradaki oynamaya bakın. Sistem varus ya da valgus bakın right left bu şimdi left dediğimiz sol femur. Yani solda mesela hastanın boyuna göre eğer hastanın boyu uzunsa 5 derece kısaysa ve geniş kalçalıysa ben 7 derece seçiyorum. Bu hasta uzun boylu sayılır. Bu hastada örneğin 5 derece femuru ayarladıktan sonra sol 5 dereceyi ayarladıktan sonra sistemi kilitliyoruz ve arkasından distal kesimizi yapmak üzere sistemimizi intramedüler kanala yerleştiriyoruz ve 2 adet pin ile yukarıdan tespit ediyoruz. Bu tespit sonrasında bütün sistemi buradaki vidayı gevşettikten sonra bütün sistemi çıkartıyoruz. Bu sistem çıktıktan sonra birinci aşamayı tamamlamış oluyoruz esasında. Birinci aşamada 2 tane pinle yerinde kalmış bir
distal kesi bloğumuz var. Distal kesinin üzerinde bakın 2 tane kanal var. Önce dış kanaldan kesimizi yapıyoruz. Eğer biz yeteri kadar kemik aldığımızı düşünüyor isek ikinci kanalı kullanmamıza gerek yok. İkinci kanal 2 milimetre daha fazla kesi yapmamızı sağlıyor. Pinlerin yeri değişmeksizin bu sistem ikinci bir kesi yapmamıza izin verir. Eğer biz ilk kanaldan yaptığımız keside lateral femur kondilinden subkondral kemiğe kadar bir kesi yaptıysak eğer bu kesi yeterlidir. Daha fazla bir kesi yapmamıza gerek yok. Şimdi ilk kesimizi yaptık. Distal femur kesimizi yaptıktan sonra artık ikinci aşama aletlerimiz olan ölçü gaydı ve ölçü gaydı ile femurun distaline pin transfer eden ve kesi bloğunu seçmemizi sağlayan sistemi kuracağız hep beraber. Bunu kurmak için de biliyorsunuz bu sistem posterior anterior referanslı bir sistem. Bakın bu kondiller posterior referansı alır. Üstten koyacağımız bu sistem ise anterior femur korteksine dayanarak bizim yaptığımız kesiyi aşağı doğru çok derin yaparak femuru yaralayan notch dediğimiz komplikasyonlu kesiyi yapmamıza engel olan bir ölçü gaydı. Bu ölçü gaydı bizim anterior kesimizin nereden geçeceğine karar verir. O yüzden bunu size'ı belirlerken de çok önemli. Bizim femur kanalımızın üzerine bunu yerleştiriyoruz ve femuru daha çok lateralden korteksi almamızda fayda var. Çünkü femurun lateral korteksi yani daha yüksek medyaline göre. O yüzden biraz daha yüksekten bir yerden almakta fayda var. Ama bazı hastalarda burada bir ridge dediğimiz yüksek sivri çıkıntı olur. Bu sivri çıkıntı var ise eğer o sivri çıkıntıyı atlayarak bir referans noktası almak protezimizin de biraz yukarıya doğru yani anteriorda kalmasına engel olacaktır. Buradan yeteri kadar bir kesi de almalıyız ama aynı zamanda anterior korteksi de hasarlamamalıyız. Bu şekilde bir ölçü yaptıktan sonra 3 derece valgus pinlerini taşıyan bu soldu. Sol femur aparatını taktıktan sonra biz femurumuza 2 adet pin transfer ediyoruz. Başsız 2 tane pin. Bunları 3 dereceden yerleştirdik. İkisini de. 3 dereceden yerleştirdikten sonra önce göbekteki sistemi çıkarıyoruz. Arkasından tüm sistemi çıkarıyoruz. Tüm sistem çıktıktan sonra bakın burada 2 tane pin kaldı. Bu 2 pin bizim ölçtüğümüz size'ın hangisi ise size'ı da şu bölgeden ölçüyoruz. Size'ı da şuradan ölçüyoruz. Hangi size ise o size bloğu seçip o size bloğu pin üzerinden sistemin üzerine transfer etmeye geliyor sıra. Bloğumuzla size'ımızı ölçtük ve 2 tane pin yerleştirdik buraya. Bu 2 pin yerleştikten sonra bizim örneğin burada işte C, D, E, F, G size'larından hangi size'ı gördüysek burada bu femur aşağı yukarı F size gibi. Biz de sanki F size ölçmüş gibi buraya bir F protez alıyoruz. Bu protezin en önemli özelliği genişliği femurun genişliğiyle aşağı yukarı aynıdır. Şimdi bu gerçekten bir F protez mi? Ölçelim bakın. Şimdi femurun lateral tarafını baş parmağımla yerleştirdikten sonra bu femur bloğu femurun ön yüzüne tam oturuyor ise ikinci bir ölçü de verir. Bu femurun blokları aşağı yukarı protezle aynı ölçüdedir genişlik olarak. Eğer bu kesi bloğu buraya tam ve düzgün oturuyor ise bu sizin size'ınızın yani ölçünüzün sağlaması anlamına da gelir. Bu şekilde bir yerleşim yapacaksınız. Bu sistem bakın bu şey üzerinde blok üzerinde laterale ve medyale oynar. Bunu biz lateral dediğimiz lateral kortekse baş parmağımızla bu sistemin lateralinin baş parmağımızla çek edip flash olmasını sağlamalıyız. Şuradaki lateral metal duvar ile femurun lateral duvarının aynı hizada olduğunu baş parmağımızla çek ettikten sonra 2 adet vida ile setteki 2 adet vida ile bu vidaların da uzunları ve kısaları var.
uzun ve kısa vidalar kullanıyoruz. İlk sistemde tespit için kısa, ikinci sistemde uzun vidaları tercih edebilirsiniz. Çünkü interkoniler noçu da aynı vidalar tespit edecek. Daha sağlam tutması açısından bunları uzun vidayla kullanmanızı tercih ederiz. Şimdi bunda sisteme tekrar geri dönelim. Size bloğumuzu hallettik. Pinlerimiz yerinde. 2 adet vidayla bloğumuzu femurun üzerine tespit ediyoruz. Bunu bu şekilde tespit edebileceğimiz gibi aynı zamanda sette olan ikinci bir alternatifimiz var. Bu vidalar da seti dışarıdan tespit etmemizi sağlayabilir. İster bu vidaları kullanırsınız, ister bu vidaları kullanırsınız. Tercihinize göre. Ama bu vidalar aynı zamanda peg yerlerini sistemde protezin üzerindeki peg yerlerini de gösteriyor. Eğer protezin yerinden eminseniz ortadaki vidaları kullanmanız yetecektir. Bu sistemi bu şekilde tespit ettikten sonra önce anterior kesiği sırasıyla, sonra posterior kesiği yapacaksınız. Arkasından pinleri çıkardıktan sonra da, bu pinler çıktıktan sonra da chamfer kesisi dediğimiz kesilerimizi yapacağız. Anterior ve posterior chamfer kesilerimizi yapacağız. Şimdi vidalar tam girmediği için şöyle birini çıkarıp göstereyim. Bir tanesi posterior chamfer kesisini yapacağız. Arkasından da şuradaki kanaldan anterior chamfer kesisini yaparak kesimizi, femurdaki kesilerimizi bitirmiş olacağız. Arkasından bu bir bağı kesmeyen femur için işimiz bitti. Üçüncü aşamada esasında bağı koruyan protezimiz bitiyor. Eğer biz bağı kesen bir protez tercih edecek isek, bağı kesen tercih ettiğimiz protezin F size kestiysek yine size'ını F olarak belirlediğimiz intramedüller, interkondiler noçu alan şu bölgeye bir kesi yapan üçüncü bir blok kullanacağız. Şimdi interkondiler noç bloğunu yerleştirdik. Uzun vidalarla da tespit ettik yine aynı deliklerden. Uzun vidalardan tespit etmemizin sebebi kısaylarla önce kesi bloğunu tespit etmiştik. Daha sağlam tutsun diye uzunları tercih ediyoruz. Arkasından önce yan taraftan birer santim derinliğinde yaklaşık bir kesi yaptıktan sonra sette bulunan özel bir osteotom ile buradaki kanalı interkondiler noçu kırarak osteotomunu çıkartıyoruz. Bu oldukça ince bir kesi alıyor. Yani osteotom biraz kalın görünüyor ama aldığı kemik oldukça ince ve narin bir kemik oluyor. Burada hani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Burada önemli özellik buradaki kesiyi 1 santime yakın derin yapar isek eğer bir sıkıntı yaratmadan buradaki interkondiler noçu da almış oluyoruz. Size F sol femurdu bu. Arkasından bir size F sol femur denemesini buraya kolaylıkla oturtacaksınız. Protezin sistemini göreceksiniz. Oldukça press fit ve düzgün oturur. Yeterli çimento alanı kendine bırakır ve oldukça rahat bir protez yaptığınızı göreceksiniz. Femoral kesimiz bu kadar. Bir sonraki aşamada tibia kesisini tartışacağız. Femoral kesilerini tamamladıktan sonra şimdi tibial kesilerini yapmak üzere tekrardan ortonom disk protezinin tibial setini nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Bu sistem tibiayı 3 aşamada kesmemize izin verir. O aparatları setten ayırdık. Ayak bileği klempi, o klempin üstündeki sistem ve birbirine birleşen yapısı, üst femoral çakma aparatı ve üst tibyanın kesisini yaptığımız kesi bloğundan oluşan birinci aşamayı sağlayan yapı. İkinci aşama bu yapıyı kullanarak tibyanın üstünde bir düz yüzey elde ettikten sonra hangi size'ı tercih edeceğimizi tespit eden bir base plate, onun üstünden de bunun kanalını açan ve keel'ını açan sistemle tibia kesimizi tamamlıyoruz. Bana göre total disk protezinin en önemli kesisidir tibia kesisi. Çünkü bir kesi yaparsınız, bir komponent koyarsınız. Femurda öyle değil. Femurda anterior, posterior, chamfer kesisi gibi pek çok kesi yapılıyor. Ve o pek çok kesiyle birlikte bir komponent yapılıyor. Bunda o kadar dikkatli olmalısınız ki yaptığınız tek kesi sizin bütün
komponentinizin açısını, slope'unu, her şeyini ayarlıyor. O yüzden bir kesi yapıyoruz. Onu nasıl en iyi yaparız? Bu sistem buna izin veriyor. Şimdi gelin isterseniz onu nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Şimdi bu sistemde ayak bileği klempi var. Medyal ve lateral hareket edebilen. Bunu ortada tespit ettikten sonra bu sol tibia. Sol tibiada solu önde, sağı önde olan sistemin ön yüzünü sol önde olacak şekilde ayak bileğini yerleştiriyoruz ve sistemi sıfırda en son noktasına kadar yerleştirip kilitliyoruz. Arkasından yapacağımız tibia kesisinde bu sol olduğu için bir sol tibiayı bu sistemle birleştiriyoruz ve sol tibiayı bu sisteme yerleştiriyoruz. Şimdi kesi bloklarından sol 7'nin üzerindeki vidayı buraya transfer ettim. Bunu tespit etmek ve sıkmak gerekiyor. Arkasından da yukarıda intramedüller kanala tekabül eden ya da interkondüler noçun olduğu yere tekabül eden bölgeye çaktığımız çivinin aparatıyla birlikte ayak bileği ve tibia üst uç kesisini yapan sistemimizi kurmuş oluyoruz. Bu sistemi ayak bileğine yerleştirdikten sonra burada posterior kruşiyet ligamenin yapıştığı yerin hemen arkasına ya da interkondüler noçun eminensiyalarının olduğu yere bu çiviyi çaktıktan sonra önce tibianın rotasyonuna karar veriyoruz. İç dış rotasyonuna. Burada karar verirken femur kesi bloğunun önündeki şu box kısmı, metal box kısmının tuberositas tibia dediğimiz kemik çıkıntıyla aynı hizada olmasına dikkat edersek eğer burada bir rotasyon hatası yapmayız. Yani buradaki metal blokla tuberositas tibia aynı hizada olur ise bu sistemi mükemmel kullanmamızı sağlayacaktır. Arkasından bir angel wing kullanmamız lazım. Bu angel wing ile hastanın tibiasının slope seviyesini kontrol edeceğiz. Şimdi bu bir 4 derecelik slope kesisi yapan blok idi. Eğer slope daha fazlaysa yani 5 ve 6 derece ise bunu aşağıdan ayak bileği klambini hareket ettirerek slope'unu artırmak mümkün. Bu ayak bileği hareketi yaklaşık her 1 santimde 1 derecelik bir açı verdirerek bunu 6-7 dereceye kadar getirir. Ama daha fazlaysa slope, o zaman bloğu değiştirmenizi öneririm. Buradaki 4 derece blok yerine 7 derece blok koyup onun üzerinden eğer daha fazlaysa da slope, hastanın slope'una uygun bir kesi yapmanızı organize etmek üzere bu ayak bileği klambini bu şekilde kullanmanızı ve arkasından da hastanın kendi slope'una uygun bir kesi yapmanızı sağlayan bir ölçüyle birlikte hastanın posterior slope'unuza karar vermenizi öneririm. Bunu yaptıktan sonra ayak bileğinin tibianın keskin kenarının nerede olduğuna bakarak medial ya da laterale kaydırabileceğiniz bir sistem. Bunu da yine ayak bileği seviyesinden bu sistemi sağa ya da sola kaydırarak kesimizin tam noktasında olduğuna karar verdikten sonra sistemi 2 adet pin ile sıfır noktalarından tespit edip bütün sistemi buradan çıkartıyoruz. Bütün sistem, buradaki sistem gevşetilerek önce yukarıdaki sistem çıkartılıyor. Arkasından ayak bileği sistemi de çıkartılıyor. Ve birinci aşamayı yapmak üzere olan bütün işlemlerimiz sona eriyor. Son bir kez angel wing ile kontrol ettikten sonra biz matkap testere kullanarak buradaki kesimizi tamamlıyoruz ve tibianın üst yüzey kesisini en iyi şekilde yapmış oluyoruz. Tibiamızın üst kesisini yaptık. Birçok ölçümler yaptık. Mediolateral değerlendirme yaptık. Posterior slope açısını değerlendirdik ve angel wing kullanarak da kesi seviyemizi kontrol ettik. Arkasından da
üst yüzey kesimizi yaptık birçok değerlendirme sonucunda. Şimdi artık tibyanın üzerinde dümdüz bir kesi var. Bu kesiye uygun olan en uygun tibyayı seçmeye çalışacağız. Burada biz kesiyi yaptıktan sonra posterolateralde fibula başını hafifçe görürüz, en üst kısmını. Bu fibula başını referans noktası alarak posterolateralden başlayıp anteromediale doğru bir büyüklük değerlendirmesi yaparak bir tibia seçmemiz lazım. Tibyayı ne kadar büyük koyarsak o kadar iyi. Ama tabii medialden de taşmaması lazım. Bağlara dokunmaması lazım. Mesela bu tibyayı koymak bu tibia için uygun değil. Çünkü kenardan oldukça kemik kaldı. Daha büyük bir tibia seçeceğiz. Daha büyük bir tibyayı seçmek için de bir üst size'a geçtik. Örneğin bu tibia daha iyi. Hatta bunu daha iyi olduğunu görsek bile bir üstünü daha değerlendirip acaba fazla mı geliyor'yu mutlaka görmeliyiz. Bu hafifçe fazla geliyor. Belki hastayı rahatsız eder düşüncesiyle bir size 3 tibyayı örnek bu hastaya uygun olduğunu düşünerek intramedüler kanalı hazırlamak üzere 2 adet pin ile bu sistemi buraya tutuyoruz. Buraya tuttuktan sonra tibyamızın hem kesesini değerlendirmek hem de son halinin nasıl olduğunu anlamak için ve tibyanın alignment dediğimiz yerleşimini değerlendirmek için bir alignment rotu koyarak ayak bileği intramedüller tibia hattı ve tibyanın base plate'i arasındaki ilişkiyi bu şekilde değerlendirdikten sonra eğer mükemmel yerleşimli olduğu ise ondan sonra bütün bu sistemi çıkartıyoruz ve 3. aşama olan tibyanın intramedüler kanalı ve keel dediğimiz yapısını açmak üzere sistemimizi kuruyoruz. Bu sistemi de kurarken bir yapı kullanıyoruz. Hangi size seçtiysek o size'ın keel aparatını seçiyoruz. Bu sisteme yerleştiriyoruz. Arkasından tabii önce kanalına yerleştirdikten sonra sisteme yerleştiriyoruz ve önce tibyanın intramedüler kanalını bir yüzük yardımıyla açıyoruz. Yüzük ve stoplu drill yardımıyla kanalı açıyoruz. Bu stopludur, bakın daha fazla ilerlemiyor. Bu kanal içerisinde ilerledikten sonra yine üzerine intramedüller kılavuzu çıkarıp keel guide dediğimiz guide'ı yerleştirdikten sonra buradaki keski yardımıyla, çekiç yardımıyla keel kanalını da açıyoruz. Arkasından bizim tibia kesimiz ve tibia kanal hazırlığımız da bitmiş oluyor. Burada artık denemeler geriye kalıyor. Biz bu denemeler yardımıyla yaptığımız kesiyi değerlendiriyoruz. Şimdi denemeleri yapmak üzere bir tibiaya base plate'in üzerine bir insert koyuyoruz. Arkasından bu sol F femur idi. Arkasından diğer şeyi yerleştiriyoruz ve tüm bu sistemi bu base plate yerindeyken yerine yerleştirip değerlendiriyoruz. Medial lateral stabilitesini, hareketlerini değerlendiriyoruz. Arkasından da her şey uygun ise orijinal protezimizi çakmak üzere gerekli hazırlıklarımıza geçiyoruz. Şimdi bütün kesilerimizi tamamladık. Femurumuzu kestik. Size F femur solu yerine yerleştirdik. Denemelerimizi yaptık. Arkasından da uygun protezi yapmaya karar verdik. Ve denemeler sonucunda karar verdiğimiz protezimiz çakıldıktan sonra şimdi orijinal protezlerin maketteki halini görüyorsunuz. Orijinal protezimiz her şeyi olduktan sonra, yapıldıktan sonra bu halde oluyor. Medial ve lateral stabilitesini kontrol ediyoruz. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra fleksiyonunu, fleksiyondaki stabilitesini, ekstansiyonunu, ekstansiyondaki stabilitesini yapıyoruz. Orijinal protezlerini de çakarak hastamızın ameliyatını sonlandırmış oluyoruz. Herkese başarılar dilerim.